iPad'ler eğitimde yer alıyor ve derslerde öğretmenlerin kullanımına yönelik de çeşitli geliştirmeler yapılıyor. Devlet de bunun bir tarafından Fatih projesiyle bu geliştirmeleri yapıyor. Okyanus Koleji de belki birçok kolejden önce, özel okullardan önce aslında tabletle eğitim sistemine, iPad'le eğitim sistemine adım attı. Bir tarafından girdi. Apple'dan bu adımın arkasında durarak sizlere iPad'le daha iyi eğitim nasıl verilebilir, neler kullanılabilir, öğrenciler bu konuda nasıl teşvik edilir konusunda çeşitli bazı bilgilendirmeler yapmak üzere bir eğitmen gönderdik. Julian. Julian 2 gün boyunca burada olacak. Sizlere iPad ile eğitimde neler yapılabilir, hangi uygulamalar kullanılabilir, bu konular hakkında bilgi verecek. Ben de burada olacağım. Herhangi bir sorunuz olursa bana da ulaşabilirsiniz. Zaten Julian burada size yardımcı olacak. Ben herkese teşekkür ederim geldiğiniz için. Yes. Good morning. Herkese günaydın. Over the next 2 days, we will have to install some more apps as the time progresses. Okay. Vakit ilerledikçe önümüzdeki 2 gün içerisinde bu uygulamaları indirmeye devam edeceğiz. Obviously, in a classroom, the apps will be pre-installed on the devices, and the students would just come in and we go straight to work. Yeah. Tabii sınıfta bu iş böyle olmayacak. Önceden indirilmiş vaziyette olacak. Bu yaşadıklarımızı sınıfta yaşamayacaksınız. So, in England, I teach high school students between the age of 11 and 19. Ben İngiltere'de lise düzeyindeki öğrencilere bu eğitimleri veriyorum. And I teach kind of technology and media. Yani teknoloji ve medya konusunda ağırlıklı olarak. So I have about nearly 20 years experience. Yaklaşık 20 yıllık tecrübem var bu konuda. But when the iPad was launched by Apple, I have zero experience. Ama iPad çıkınca ben bir anda sıfır tecrübeli hale geldim. Her şey bir anda değişti çünkü. So, I don't know if this translates well, but the iPad is a leveler. It creates a level playing field for everybody. Yeah. iPad bir anda herkese eşit düzeye getirdi. Sıfırdan eşitledi. So if you're 6 or 96, 36, it doesn't matter. Yes. Yani 6 yaşında veya 36 veya 96 yaşında olmanız bir şey fark etmedi. Tecrübe olarak herkes bir anda aynı düzeye indi. So it is a democratizing technology in many ways. Bu aslında birçok yönden demokratikleştiren bir teknoloji. Eşitleyen, düzeyleri eşitleyen bir teknoloji. So in school you will still need to teach a strand of technology for computing and programming. But this is a different type of technology, more informal, more accessible. Yani bu aslında okullarda teknolojiyi, bilgisayarı öğretmek elbette gerekiyor ama bu biraz da sıra dışı bir şey. Pek alışılmış, formal, bilinen bir şey olmadı. iPad'in getirdiği yenilik. The word pad is like an informal word for, it's not a formal device, it's more informal to support learning. Yeah. Bu pad kelimesi zaten biraz bunu çağrıştırıyor. Yani bilgisayarın o teknolojik dünyasındaki kavramların dışında bir kavram olarak lanse edildi. And successful iPad implementation in school, it revolves around change management, not technology. iPad'in yani başarılarından bir tanesi de teknolojiden ziyade biraz da idari anlayışı, bu işlerin yönetimini ne olan yaklaşımı da etkiledi, onu da değiştirdi. So we have a new generation of learners that learn from different sources like video, audio, image, as well as just a book. Yeah. Şimdi dolayısıyla geleneksel yöntemlerin dışında yeni bir öğrenici jenerasyonuna yani nesli ortaya çıkmış olduğu çok farklı kaynaklardan beslenebilen, sadece kitaplardan değil, bu işin kökten bir değişim yaşanıyor. And this generation are producers as well as consumers of media texts, media products. They can create their own as well as consume. Yeah. Yani bu yeni
nesil kendisi bazı şeyleri üretir hale geldi, tüketmenin de ötesinde. Yani alıp var olan kaynakları tüketmenin dışında kendileri bir şey yapar. Bu ortama yeni bir şeyler sunar hale geldiler. So, 5 or 10 years ago, it was radio stations, television stations that produced the content, but now a 6-year-old child can be a mini powerhouse TV studio. Yeah. 5-10 yıl önce bu işleri profesyonel kurumlar yapıyor. Televizyon stüdyoları vesaire bir yerler yapıyor. Şimdi var olan teknolojik imkanlarla 8-6 yaşında bir çocuk bunu kendi ev ortamında dahi içerik üretebilecek şartlar oluşmuş vaziyette. And information is everywhere on the internet, and our new role is to help guide the students to the best information on the internet. Ya bizim buradaki temel amacımız var olan bu büyük malumat evreni içerisinde, yani enformasyon dünyası içerisinde bunu en verimli şekilde kullanmak, öğrencileri en verimliye, en kestirmeden yönlendirebilmek. Okay, so my style for the 2 days, my delivery style will be very informal, and I want them to question as much as possible, ask me questions, and to have fun in the next 2 days. They need to enjoy using the technology if possible. Benim tarzım biraz resmi olan, yani alışılagelmişin dışındadır diyor. Olabildiğince informal bir şekilde, samimi bir ortamda ve sorularla zenginleştirilmiş bir şekilde bu işi yürütmek. Ne kadar çok soru alırsak o kadar daha iyi olur. Böyle bir dostça ortamda yürütmeye gayret edeceğim. Benim tarzım budur. Okay, so some questions to help me understand who I have in the room. Okay, so the first question is who owns an iPhone? Kimlerin iPhone'u var? İlk soru bu mesela. Okay, that's interesting. In the UK, typically in a staff room there would be maybe 45% of the staff would have an iPhone. Nearly half. Nearly half, yeah. Mesela İngiltere'de bu oran yaklaşık yarı yarıya tutuyor. Şu anda burada 4-5 arkadaşlar olduğunu gördük ama İngiltere'de yaklaşık yarı yarıya iPhone kullanımı var. And that means that the 45% of the staff, yani %45, they have a head start with the iPad because it's very similar. Right. Dolayısıyla bir aşinalık da var demektir. Yani çok benzer bir durum aslında iPhone'la iPad'in kullanımı. O yüzden insanlar genelde aşina da oluyorlar iPad'e. But tell them not to worry if they don't have an iPhone because it's easy to catch up. Evet. Ama bu çok da üzülecek bir şey değil. iPhone'umuz yoksa bile öğrenmesi aslında son derece de kolay kullanımı. So the next question is, who owns their own iPad? Kimlerin kendi iPad'leri var şahsi olarak? 1, 2, 3, 4, 5 kişi. Okay, that's fine. And who is coming to the iPad today for the very first time? Bunun ilk defa burada iPad'le tanışan var mı? İlk defa iPad'le tanışan arkadaşımız var mı? No. Okay, that's good. That's helpful. So I will start, and we'll do a little bit of a journey on the iPad. Okay. Şimdi iPad'de bir ufak tur yapacağız, bir seyahat yapacağız. Okay, so what we'll do to begin with is, do we have the what is it? Laser point? Okay. So to begin with, we will start with Safari here. Okay. Safari'ye başlıyoruz. And you will probably end up going to Apple, I guess. It will probably be the that's my guess. Yes. Yeah. So in the top corner here, we have search. Sağ üst köşedeki gördüğünüz search kısmı. The default search engine is Google, but you can change that to Bing. Yeah. The default is Google search engine, but they can, if they wanted to, change it to Microsoft's Bing search engine. Buradan arama motorunu değiştirme imkanımız var. Gerekli takdirde. So what we will do is we'll do a search for Google Images to begin with. So if I type in images for Google. Şimdi Google görselleriyle bir başlamak istiyorum diyor. Okay.
so we can do a search. They will also follow you. I mean, they will also They know will, that yeah, they will, yeah. Aynı şeyleri siz tekrar edebiliyorsanız daha iyi olur. So, what I would like you to do is I would like you to think of like a curriculum theme, something that you might be working with students in the new year. So it might be you're doing a project on volcanoes, you might be doing a project on industrialization or cells or anything. It's to go upstream. So if we go 4 fingers up the screen, it will show you a bar at the bottom. So you have volume and other buttons. We'll explain those later, but it's just so you can see. 4 fingers shows recently used apps. Yani ekranın alt bölümündeki kısımları görmek için mesela yukarıya kaldırıp aşağıda volüm vesaire gibi şeylerle meşgul olabiliyoruz. So this is important. This is important because in school the children will open many apps. We can explain that. And if the children open up lots of apps, it reduces the efficiency of the memory on the iPad. Okay? Şimdi okulda diyor çocuklar aynı anda bir sürü şeyi birden açabilirler. Bir sürü uygulamayı aynı anda açabilirler. Bu da verimliliği, çalışma verimliliğini düşürecektir doğal olarak. Yes. That's fine. So sometimes we need to switch apps off to release the memory for the iPad. Yani hafızayı rahatlatmak için kullanılmayan bazı uygulamaları kapatmamız gerekebilir. So to just practice that, if we just do 4 fingers up, Bu şekilde 4 parmakla yukarıya kaldırdığımızda and if we tap and hold üzerine basıp on an app, yeah, we will get jiggle like a jiggle. bir hareketlenme, buradan olacak, sağa sola bir hareketlenme göreceksiniz. And then we can switch. Bazılarını kapatabiliyoruz. Yeah. Bir sürü açık uygulamanın istediklerimizi kapatıyoruz. Okay. So I have many apps open and I've been busy for the last 2 days. Ben de mesela şu anda bir sürü uygulama oluşmuş vaziyette ve kapattım şu an. Okay. Okay. So, gestures so far. We have scrunch to go back to the home screen. Yeah. Şu hareketi öğrendik. Yes. Yeah. 4 fingers from left to right. 4 parmakla soldan sağa, sağdan sola. Yeah. And 4 fingers up to see recently used apps. 4 parmakla yukarıya kaldırma, ekranı yukarıya kaldırma ve aşağıda olan kısmı ortaya çıkartıyor. You also have the home button, which is the round button with the square in the middle here, on the side of the iPad here. Şu ana düğmemiz var. iPad'in en sol ortasında. Evet. And double tap will do a similar thing. It will give you access to the bottom. Double tap, yeah. İki defa basılırsa ona aynı hareket hissedecektir. Yani alt kısımda görmek istediğiniz ortaya çıkartır. 2 defa. Evet. Yani 4 parmakla yukarıya ittirmeyle aynı etki yapacak. The children all do gestures. The children very rarely use the button. Çocuklar normalde diyor düğme kullanma işlerine hiç girmezler. Onlar şeyleri yaparlar. El uygulamalarını yaparlar. Okay, so if we have downloaded some pictures, Eğer bazı fotoğraflar indirdiysek örneğin, what we will do next is we will put them in a simple slideshow. mesela bu indirdiğimiz fotoğrafları bir basit slide show haline getireceğimizi düşünelim. Like a presentation back to the classroom. Mesela bir prezentasyon yapıyoruz, sunum yapıyoruz farz edelim. Before the iPad, we would maybe spend 50 minutes doing this in a classroom before the iPad. With the iPad, maybe 10 minutes, that's all. iPad'den önce bu işler yani yaklaşık 1 saat 50 dakika falan süren bir çalışma gerektirirdi. Şimdi 10 dakika içerisinde iPad'le birlikte hazır hale gelir. So we can integrate technology moments into the classroom more easily because it takes less time. It's more flexible, it's easy to do. Dolayısıyla teknolojiyi çok daha hızlı bir şekilde sınıftaki uygulamalara adapte, entegre etme imkanımız var.
So we will start a presentation using the iPad, and I'm going to show them how to search the iPad for an app. Okay. Şimdi bir uygulamayı göstereceğiz iPad'de. Bir şeyin, uygulamanın nasıl arandığını göreceğiz birlikte. So sometimes in the classroom, when you go to the child's iPad, they will have reorganized the apps and they will be in different places. So if that happens, we can just swipe like that. Yeah, I'll do it again. So we swipe from left from left to right. Let's just get out there. From left to right. We can search in there. We're going to search for Keynote. Yani bazen diyor iPad'in ekranı çocukta görürsünüz çok fazla karmaşık hale gelmiştir. Tekrar sıfırdan düzenlemek gerekir. O zaman but you use just one finger, I did. Maybe it wants more. I will, yeah. So what we'll do is one finger will move the screen. Bir parmakla ekranı oynatabiliyoruz. Yeah. Yeah, please do, yeah. Yes. Yeah. Bir parmakla ekranı oynatabiliyoruz ve boşaltabiliyoruz. Fantastic. So sometimes it's quicker, rather than fine looking on all the screens, it takes so long. It's just quicker sometimes just to go to the very first screen, type in the letters that you need, find the app. Çok hızlı bir şekilde gerçekleştirip hemen girmek istediğimiz uygulamaları yazma aşamasına gelebiliriz. So we will launch Keynote. Mesela Keynote uygulamasını indireceğiz. Mine will look slightly different to theirs. I'll try and get to the same point. Their Keynote, when it opens, will look different because it's the first time it's been used. That's if it's downloaded. Oh wow! Okay, so we have one there. Okay. So in some cases, Keynote is still downloading, I think. Bazılarında şu anda Keynote sadece indirilmedi tam herhalde. Tam devam ediyor. Devam ediyor. Keynote okay. Böyle So if we extend the wait, we can wait and we can do something else. Bu esnada başka bir şey yapabiliriz. Yeah, that's fine. Başka bir şeyle devam edelim. We will wait till it downloads. It will get here. We have 2 days. 2 günümüz var, merak etmeyin. Okay, so if we do go back to Safari. Safari'ye tekrar geri dönelim. And we will do a search and we will copy some text. Okay, we'll have a look at copying a little bit of text. So I'm going to do a search for who built the pyramids. Piramitleri kimin yaptığını, inşa ettiğini ben bir araştırmak istiyorum. Okay. It will probably take you to Wikipedia. It doesn't really matter, it's just the process of finding text and copying some text, that sort of thing. Yes. Okay, so if I want to copy a little bit of text, if I tap and hold a word, Şimdi ben mesela tekstin metnin bir kısmını kopyalamak istiyorum. any word, the blue words may take you to an internet link. So İstediğimiz herhangi bir kelimeyi, herhangi bir bölümünü kopyalamak istiyoruz mesela. You will see 2 pins, 2 blue pins. 2 tane mavi And they will extend. And we can decide which section of the text we want to copy. Can you show it by holding up the iPad so that people can see? I can try. The trouble is when I do that, the table may come up. Şöyle bir bakalım yani parmağını. And that pins will appear on one word. Just choose one word. Bir kelime seçip parmağımız üzerinde sabitliyoruz. Liste. Sometimes it will depend on the web page. And then we've got the copy button. Ondan sonra copy tuşu karşımıza çıkacak zaten. So Kopya da orada gözüküyor. Kopya tuşuna karşımıza çıkıyor. Seçmiş olduğumuz bölümü. So sometimes it's not obvious that the copy button's there. Sometimes it can be lost on the web page. So sometimes, but it's, once they highlight, the copy will always be there. Yani
Bu copy kelimesini her zaman onu görmeniz mümkün. So we'll copy. No problem. Kopya tıkladığınızda it's copying now. It is copied to the clipboard. Yeah, and then what we will do Does it say? to the clipboard like on a computer. So it's into the memory of the computer. Okay, it's not. We will paste it now into the notes app. Okay, so if we explain, we're going to leave here. Yeah, and we're going to look for notes. Notes. Yeah. Kopyala dedik, notlara mı bakıyoruz? Evet. And so we find notes. New notes. Tap once. Bir defa dokunuyorsunuz. And you will see paste. Paste çıkacak. Yapıştır. Evet. You have your text. İşte burada kestiğimiz text. Okay. There are many free apps that teachers use to help with notes. And I'm just going to, this app won't be on your iPad, but I just want to show you for the future. Okay. So a lot of teachers use an app here called Evernote. Yani kullanabileceğimiz bir sürü serbest uygulama var diyor. So this is free for everybody to use. Kullanması için serbest olan bir şey. But you download it. It's not on the iPads today. It's on Evernote. Evernote uygulamasından bahsediyoruz. Şu anda serbest bir uygulama. And the way that it works is they don't have to find this because it's not on the device. I'm just explaining. Şu anda yani. But when the teachers move from paper to digital, Yani öğretmenler bu sayfa hard copy işinden dijitale geçtiklerinde their notes will follow with them whichever device they have. So if they have an Android phone, an Apple phone, a PC, a Mac, with Evernote, their notes will be available at any time on any device. bu Evernote uygulamasıyla o koltuk altında taşıdığımız notlar her türlü cihaza yüklenebilir. Yani Android, iPhone, iPad falan bunların hepsine uygulanabilir bir pozisyonda olacak. Okay. So as an example, we use this as an example here. Say I make some notes in December 2012 on paper. In a year's time, I won't find that paper. But in Evernote, it will always be there. Yeah. Yani ben şu anda işte bir not alıyorum mesela burada 2012 yılının Aralık ayında filan. Bir yıl sonra bu notu bulma ihtimaliniz çok zayıftır. Ama bu Evernote uygulamasında onu sürekli saklayabilirsiniz. You can still use apps like Evernote to have access to notes very well. Yani iPad olmaksızın da bu Evernote uygulamasını cloud'da bulunan bir şey. Cloud'dan tekrar indirebilmek, kullanabilmek mümkün. So, looking at the text that we've copied, if we choose a word, choose an unusual word that the students may be challenged by. Does that make sense? So I would choose necropolis here. Okay. Mesela bir kelime seçelim diyor. Yani öğrencilere zorluk çıkarabilecek bir mesela necropolis kelimesini seçtik mesela. Bir kelime seçelim. So necropolis would be a challenging word for many of my students. They wouldn't know what it meant. Yeah. Yani bu birçok öğrenci için kafa karıştırıcı, onun pek anlaşılmayacak bir kelime. So we have a built-in dictionary. Bir şeyimiz var, sözlüğümüz var dahili cihazda bulunan. So every time we find words that we don't understand on the iPad, 99% of the time, not all the time, 99%, %99 buluruz bunu. we will find a definition. Yani bazen %99 zorlanılacak kelimeleri sözlükte bulabiliriz. Neymiş? Nekropolis, mezarlık, demek eski şehirlerdeki bir büyük mezarlık alanı. This is just in English, huh? This dictionary.
I'm not sure. I thought if your iPad turned switch to Turkish, it's not in Turkish. Bizim iPad'ler kullandığımız Türkçe. Yes, they are all Turkish. Yeah. So if you take the definition of the They better write something in Turkish. Find out. Yeah. Mezarlık. Yok. O zaman uygulama yok. Can we begin to check? Yok. No. There is no dictionary. Okay. I think maybe that is yet to come from. Maybe yes. Yani şu anda demek ki Türkçe uygulamalar yok. İngilizce iPad'lerde. I guess it will help with English vocabulary for the students. The same thing should happen in the browser too. So if I take, let's just take so I've got to find even in the web browser it will work. Yeah. Yes. Yani işte piramit kelimesini seçti mesela. Piramidin tanımını sordu. Okay. So ama biz Türkçe uygulamalı şeylerde bulamıyoruz bunu. Whilst we wait for the apps to download, we will have a look at the camera. Okay, we will look at kameraya bir bakalım yani hala yüklenmesini bekliyoruz. So, in English schools, some teachers have been worried about every device having a camera in the classroom. Okay? Yani İngiltere'de mesela öğretmenlerin çoğu bütün şu anda çocukların ceplerindeki cihazlarda kamera olmasından rahatsız durumdalar. Siz absolutely, yeah, absolutely. And sometimes the students, what the schools do is they have what they call an acceptable use policy for using technology. So they have to write a contract. They sign a contract for their students usage. Yeah. Sign a contract. And the parents too. And that will help modify behaviour. Yeah. Limitation. Absolutely, yeah. Dolayısıyla bir şey imzalanıyor diyor. Velilerle ve çocuklarla bir kontrat imzalanıyor. Teknolojinin kullanımının kısıtlanmasına dönük. Yani belli bir kullanım koşulları tanımlanan bir kontrat imzalanıyor çocuklarla. Veliler de çocuklarla kontratı imzalanıyor ve o kapsamda ancak kullanabiliyorlar. Yes. What is the implementation if they do not? I mean, they signed the contract, yes, but they didn't. If they break the rules. Yes, if they break the rules. That's a good question. Yeah. And some will always break the rule. Yes. Very good. The best way to modify behaviour is to they cannot use the iPad for say a day or 2 days, and they will soon change their behaviour if they're not allowed to use the device. Does that make sense? I don't think it makes sense. Okay, let me try again. So, if a student breaks the rules, they are not allowed to use their iPad for a certain amount of time. Yeah. When they're not allowed to use their iPad, they will change their behaviour and they will be better students because they don't like not to be able to have access. I understand that. Yes, that's better. Yani aslında biraz tabii fazla soft gibi geldi bana ama bilmiyorum. Öyle değil mi? Yani çocuğa belli bir süreliğine cihazın kullanımı yasaklanıyor, kullandırılmıyor. Böylelikle de onun işte terbiye edilmesi filan hedefleniyor ve çocuk onun karşısında yani dediğine göre aklı başına geliyor imiş yani. So I hope so. With new approaches, there is always a little bit of pain, a little bit of pain to make progress. Yeah. Yani aslında çok da kolay değil yani mutlaka biraz baş ağrıtan tarafları oluyor bu tür işlerin illaki çok mükemmel işlemiyor sistem her zaman. Yeah. So let's open the camera. Let's start the camera app. Evet. Kamerayı bir açalım. How did you open it? Herkes biliyor mu kamerayı nasıl açtık? Literally just find the camera app. If it's not obvious, you could search. You could always search, but invariably it will be on the first, probably on the home screen here. Yani ana ekranda gözüküyor olması lazım kamera. Herkes yapabilir mi? So mine is a very boring picture. So there are two cameras.
İki tane kamera var. One that faces out, one that faces back. The one that points out is more megapixels than the one that faces this way. So if I flip the camera, it will be a much better picture that way. Yani iki tane farklı kamera var. Bir tanesinin çözünürlüğü daha yüksek, içe dönük. Bir tanesinin daha düşük çözünürlüğü, geniş alanı dışı alıyor. I think the principle really is that outwards is for high quality and inwards is for kind of webcam, lower quality. Yeah? Yani bu iç tarafa dönük olan biraz daha webcam gibi, öbürü biraz daha yüksek kaliteli. In the bottom right hand corner, Bu sağ alt köşede we have a little button küçük bir düğmemiz var. that switches between video and still image. Bu çekilen videolar ve imajlar, yani sabit görüntüler ve videolar arasında değiştirme yapmamızı sağlayan bir küçük düğme var. So we'll start with a still picture. Bir fotoğrafla başlayalım. So I'll press the button. Evet, bir fotoğraf çekmiş. Ortadaki şeye bastık arkadaşlar. Sağ ortada bir kamera ikonu var. Ona bastık. Sağ ortada. Şunu görüyor musunuz? Bakın laser pointer'da işaret ediyoruz şu anda. Sağ ortadaki kamera ikonuyla So take some pictures of your neighbour. siz yanınızda oturan arkadaşlar fotoğrafları çeker misiniz? Makyaj. Evet. Okay, this time we will switch the camera to video here. Bakın orada benim söylediğim yani kamera veya videonun değiştirilme bölümü orası sağ olun. And this time I will introduce my project. As I will pretend I'm a student and introduce my project. Mesela ben bir öğrenciyim ve projemi sunacağım. Proje sunumu yapacağım. Okay, so I'll press the record button. Kayıt düğmesine basıyorum. Bakın yine sağ ortada. Videodayız ya şu anda. Videoda olduğumuz için de fotoğraf çekme değil de kayıt etme. Video kaydı yapma düğmemiz var orada. I'll try again now. Okay. Hi, my name's Julian, and this is my project about Egyptian pyramids. I hope you like it. Evet. Yani piramitler hakkında mesela sunum konuşmasına başladı öğrencimiz. To play back, Bunu tekrar oynatmak için ne yapıyoruz? in the bottom left corner, Sol alt köşede you'll have your clips. orada küçük bir klip şeyi var. Ona bastık. If I press, my screen is different to the screen up there, but I'll have a play button for that. Bir tane play tuşu var orada. And my volume probably needs to be switched up. Evet, demin kaydettiğimiz videoyu gösterdim. So have a go, just have a little conversation with your next door neighbour with the video. Yani yanınızdaki arkadaşlara küçük mülakat yapıp böyle video çekimi yaparsanız hoş olur. Herkes kendi yanında elinde küçük röportaj yapıyor. 15 saniye. Deneyelim. Ama aynı anda bakışta galiba şu an Evet.
explain one thing? Yeah. Okay, just one thing to explain. Bir şey var arkadaşlar, açıklamak istediğimiz bir şey var. If I hold my iPad in portrait mode, Portre modunda tutarsak eğer iPad'i, arkadaşlar görüyor muyuz? I will get black bars down the side of the video. Yeah. So it's better to video in landscape than portrait. It's kind of like a mobile phone. Always video. Yani enlemesini tutarsak yani çekim modunda dikine değil de you get a better picture. Daha iyi bir fotoğraf alırız. In portrait, the black bars don't look so good. Yeah. Okay. Yani o çekim biçimi, yöntemi, üslubu, fotoğraf makinesinde nasıl yatay tutuyoruz veya dikey tutuyoruz, bunu aynı şekilde o dikdörtgensel etkiyi burada da görmemiz mümkün. Can I show you something else? On the screen, in the top corner, in the top left-hand corner here. Sol üst köşedeki şeye bakalım, dikkat edelim, bir şey göstereceğim. With the iPad as a teacher, sometimes you have to be careful because you will get information coming to the device, like this one here, look, messages. Dikkatli olmanız lazım diyor, bir sürü enformasyon geliyor iPad'e diyor yani kullanırken. So, I know it's okay to see the message, so I will tap on the message here. This is my friend from the UK, Joe Moretti, who has done some work in Istanbul, and he's just checking that I'm okay here. But this message is fine, but sometimes you could be teaching and your husband or your wife could send you a message and maybe you don't want your students to see that, so you have to think carefully about what you do on the device. Dolayısıyla mesela bu mesajlar bölümünde dikkat etmek lazım diyor. Siz çocuklara bir şey gösterirken burada mesaj geldiğini fark edersiniz, açarsınız. Eşinizden bir mesaj gelmiştir mesela. Çocukların önünde hoşlanmayan bir mesajı açmış ve okumuş olabilirsiniz. Dikkat etmek lazım diyor. It's probably the same in Turkey, but in English we say we don't wash our dirty laundry in public. Is that really the same? Yes. Yani kirli çamaşırların herkesin önünde dökülmesi çok da hoş olmaz. İngilizce'de böyle bir lafımız var diyor. The important thing to understand that this is a personal device, like an iPhone, and so it's not like a computer. And these things will happen on the device if you set iMessage up, for example. Yani bunu aslında bir bilgisayar gibi değil de aslında bir iPhone gibi düşünmek lazım ve bu türden iletişime sürekli açık olduğunu bilerek kullanmak lazım. Bir şey gibi, cep telefonu gibi olduğunu bir yandan da bilmek lazım bu cihazın. Okay, next on the device we are going to look at maps, just very, very briefly maps. Now, the Maps app sometimes uses a lot of bandwidth on the network, so it may run slowly. So, can I just demonstrate first? Okay, so if I demonstrate first, is it okay? The Maps app. Okay. Yeah. Maps uygulamalarına bakacağız şimdi. Bunlar bazen çok büyük şeyler olabiliyor ve vakit alabiliyor. Şimdi bir uygulama göstereceğim. Yes. Fine. Okay, so I look for my Maps app. Kendi Maps uygulamamı alıyorum. So I'm going to do. I'm not sure if this one. Okay, we can search at maps. Obviously, towns and cities and countries will work well. Sometimes if you put additional words, it may not always find what you're looking for. Bazen haritada bulmanız mümkün olmayan kelimelerde yazıyor olabilirsiniz. Buna dikkat etmek lazım diyor. Yani yaygın kullanımda olmayan bir şey yazabilirsiniz, bulamayabilirsiniz. In the bottom corner here, sol alt köşede, I have a little triangle. Bir küçük üçgen var burada sol alt köşede. That will show my current location.
Your present location. Yes, sorry. Yani şu sol alt köşede sizin lokasyonunuzu, bulunduğunuz noktayı belirtecek bir şey var, ikon var. So if I choose that by tapping on it, Üzerine tıklayarak bunu seçersem eğer diyor, işte buyurun şu anda bulunduğu noktayı belirledi. Yani ne oldu? GPS gibi görev yaptık, doğru mu? so to zoom in and out, we do pinch and spread with our fingers. Parmaklarla bunu da yine yani genişletmek ve küçültmek mümkün. Bulunduğumuz noktaların koordinatlarını. GPS. Yeah, it's GPS, but it's also through the IP address in the building on the server. So it kind of uses, it figures out where the network is in the world, because all networks have a unique IP address. But they don't use it. Evet arkadaşlar. So I'm going to try an experiment. Okay, so just explain experiment. Scientific experiment. No, just with a little experiment with the maps. Maps. Yeah. Bir ufak bir çalışma yapalım şimdi Maps üzerinde. Gene yapalım. I'm going to tap on directions from my current position here in Istanbul and try and see what it will be like getting to the pyramids. So, does that make sense? So, Mesela şimdi bulunduğumuz noktadan bu Mısır'daki piramitlere bir şey yapalım. so if I tap on directions Rota belirleyecek şekilde bir çalışma yapalım. and say, I have different options, car, walk, bus. I don't have aeroplane in this particular option, but I'll choose car and route. Not available. I thought so. But any two places, it should do it. It should do it. So Şu anki yerden avcılar yapıyoruz. you can use it to go from, say, Istanbul to Paris in a car. You could do, the students could do the maths for walking. Like a navigator. Yeah. The students could do the maths for how quick it is if you go by car other than by walking. Yani bir navigasyon cihazı gibi kullanıp navigasyon cihazının özelliklerini talep edebiliyoruz cihazdan. What I did want to show them was this, that we can do a screenshot. So maybe what I'm going to do here is a screen print. Okay, so we just explained to watch the screen for a screen print. Şu ekranı bir izleyelim arkadaşlar. So if we look at the screen, I'm going to take a snapshot, a picture of the screen. Fotoğraf alacağız ekrandan, Okay. evet. So to do a snapshot of anything on the iPad, any app, Ekrandaki herhangi bir şeyin fotoğrafını almak için we press the home button, where is it? Which one? the round one here with the square in, Şu en ana düğmeye basıyoruz. and the power button, which is here. Just once. We press them together at the same time. So Aynı anda basıyorsunuz. Şu sağ alt köşedeki ile soldaki ana düğmeye. so we're going to press them together like that. If you look on the screen here, the home button and power button will take a picture. Böyle bir fotoğraf aldı mesela. Yeah, absolutely, yeah. Bir kere daha gösteriyoruz. So I Sol do ortadaki ana düğme ve Together. power düğmesi birlikte. tell them that it's one of those things. Sometimes when you've done it once, it's like swimming. You can always do it. When you've mastered it once, it's easy. Yani bir kere bu işlerde alışkanlık kazandıktan sonra yüzmek gibi gözüküyor. Yani çok hızlı bir şekilde müşteriyi görürsünüz, merak etmeyin. The screenshots will be in the photos app. That's where they save. Bunlar da nerede saklanıyor derseniz, çektiğiniz fotoğraf. Yine fotoğrafta mı? Fotoğrafı. Evet. Bakayım çekebilmiş miyim? Evet, çekmişim. Arabistan'ın çöllerini. Julian, Yes. the gentleman asks another question. With this 3D. I'm going to do that next. Birazdan onu yapacağız. It needs a lot of bandwidth on a network. Yani bazı genişliği olması lazım. Ağırlıklı bunu yapabilmek için var. Göstereceğim. If we all do it at the same time, it would be slow. Yani hepimiz aynı anda yapmaya çalışırsak çok yavaş olacak.
çok farklı işçilik isteyen bir şey. But we will show it. We will show it. Yeah. Göstereceğim. So, can you see in the Photos app that we have got the screenshots there like an image Çektiğimiz for fotoğraf project? orada arkadaşlar, Yeah. görüyorsunuz. Fotoğraflar bölümünde. So, we could use these pictures here in project work in class, yep, to explain things. Okay? So, back in the Maps app, Tekrar Maps uygulamasına gelirsek. in the bottom right-hand corner here, Sağ alt köşede you will see a little page, bent paper, yeah? bir We've sayfa, set that kırmızı up. bir sayfa göreceksiniz orada. We have standard, hybrid, satellite. So we'll go hybrid, and it will give us a combination of the landscape and the towns and cities. Hibridi seçtik orada. If we choose satellite, Eğer uyduyu seçseydik, and then zoom in, it may take a while to now we are hybrid or in satellite. we're in satellite here, yeah, but it may take a while for the pixels to arrive. Yes. Yeah. Tabii biraz vakit alıyordu. Yani uyduyu seçmiş durumda şu anda. So this may be slow. Biraz yavaş olacak. Like magic. We'll go super zoomed in. So this app needs a lot of, it needs a high-speed network Çok sometimes. hız gerekiyor. So I can zoom in this way. Let's go a little place. Yes. Okay, so Apple are starting to take pictures of the world and stitch them together in 3D. Okay, can you explain that? This is the project. An Apple project, yeah. Yani bütün dünyadan fotoğraflar çekip üç boyutlu olarak bunları bir araya getirmeye dönük bir projesi var. In